An itibariyle bu videoyu izleyip benim uygulamış olduğum adımları tane tane uyguladığın takdirde sen 100 TL'lik bir mikrofon bile kullanıyor olsan mikrofonunda profesyonel bir sese sahip olacaksın. Tek yapman gereken videoyu ileri sardırmadan benim uygulamış olduğum adımları tane tane uygulamak. Şimdi sizlere lafı sözü daha fazla uzatmak istemiyorum ve eğitimimize geçiyorum. Evet arkadaşlar, en iyi mikrofon ayarları için öncelikle Windows'umuzun mikrofon ayarlarına bakmamız gerekiyor. OBS'e gelmeden hemen önce aşağıdan ses ikonuna sağ tıklayıp ses ayarlarına tıklıyoruz. Hemen ardından aşağı indiğiniz takdirde burada giriş mikrofon kısmında Windows otomatik olarak sizin takılı olan mikrofonu varsayılan cihaz olarak işaretler ve onu kullanır. Burada ayar yapmak istediğiniz mikrofona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ben mikrofonuma tıkladım. Ardından burada yapacağınız tek ayar şu biçim kısmındaki yere tıklıyorsunuz. Ardından burada sizde bir kanal olabilir, iki kanal olabilir ya da 24 bit olmaz, 16 bit olur, daha düşük bir bit olur. Fark etmez. Buradan size önerim 48.000 Hz kullanmanız. 48.000 Hz'i işaretliyoruz ve seçiyoruz arkadaşlar. Burada yapacağımız tek ayar bu. Buradan çıkıyoruz ardından. Çıktıktan hemen sonra şimdi OBS'imize girdik. Burayı dikkatli bir şekilde izleyin arkadaşlar. Şimdi eğitimimize geçiyoruz. OBS Studio arayüzümüz bu şekilde. Burada ses karıştırıcı bölümünden aşağıda Mic AUX'un altındaki 3 noktaya tıkladım. Ardından filtreler dedim. Buraya girdikten sonra sizde burası boş olacaktır arkadaşlar. Buradan artıya tıklayarak gürültü bastırmayı seçiyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Seçtikten sonra böyle bir yer gelecek. Sizde muhtemelen bu üstteki seçili olacak. Bunu alttaki iyi kalite daha fazla CPU kullanımını seçiyorsunuz. Şimdi bu ayar ne işe yarıyor? Sizin mikrofonunuzu kullanırken arkadaki gürültüleri bastırıyor bu ayar arkadaşlar. Örnek veriyorum, klavye tuşlarına basma sesiniz, mouse tuşlarına basma sesiniz ya da arkadaki cızırtılar. Bu ayar bütün bunları yok ediyor. Bunu yaptan hemen sonra, ben de zaten olduğu için kaldırıyorum bunu. Bu adımdan sonra 3 tane plugin eklentimiz var arkadaşlar. Yani bu Slick EQ, Wider ve Kotelnikov yazılı eklentilerimizi dışarıdan plugin olarak ben yükledim. Sizlere açıklamada linkini vereceğim. Sizler de linkten indirerek ücretsiz bir şekilde OBS'inizde bu pluginleri ekleyebileceksiniz. Şimdi bunu nasıl yapacaksınız onu da göstereyim. Uygulamaları indirip kurduktan hemen sonra buradan artıya basıyorsunuz. VST2X eklentisi yazan yere tıklıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Tamam dedikten sonra burada bilgisayarınızda yüklü olan pluginler zaten çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde tıklayarak aynı gürültü bastırmayı eklemiş olduğunuz gibi ekliyorsunuz. Ekledikten hemen sonra, ben de zaten olduğu için sildim. Böyle bir yer gelecek size. Eklenti ara birimini aç dedik. Şimdi sizler benim burada uygulamış olduğum adımları harfiyen, yani aynı şekilde uygulamanızı istiyorum. Frek yazan yeri 85 Hz yapıyorsunuz. Yani bu şekilde oynatabiliyorsunuz üstüne basık tutarak. 85 yaptıktan sonra yanındaki desibeli 7.5 olarak ayarlıyorsunuz. Ardından sizde burası seçili olacak. Yandakini seçiyorsunuz. Bir kere tıklayınca seçiyor zaten. Şu aşamada başka hiçbir şeyle oynamıyorsunuz. Biraz yana geçtik. Burayı German yapıyorsunuz arkadaşlar. Sizde muhtemelen başka bir şey seçili olacak yeni kurduğunuz için. Ardından aşağıyı 400 Hz yapıyorsunuz. Yan tarafındaki ayarı -4.5 desibel yapıyorsunuz. Eksiye dikkat edelim. Klavyenizle yazabilirsiniz tıkladıktan sonra. Böyle tıkladınız mesela. Burayı -4,5 yapabilirsiniz. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ardından bir yana geçtik. Buradaki ayarlarımızda yine Frek'in altındaki kısmı 5 kHz olarak ayarlıyorsunuz. Yan tarafını 9 desibel ve bu alttaki yine sizde bu seçili olacaktır. Bunu seçiyorsunuz. Biraz yukarı gittik. Burada sizde muhtemelen full ya da echo seçili olacaktır. Bunu live yapıyorsunuz arkadaşlar. Ardından yanındaki seçenek de stereo olarak kalacak. Yan tarafına geçtik. Burayı deep olarak ayarlıyorsunuz. 9 desibel yapıyorsunuz. Altındakini de 6 desibel yaptıktan sonra burada herhangi bir işimiz kalmıyor arkadaşlar. Aynen bu şekilde ayarlayacaksınız. Son olarak burası da default mu diye bir kontrol edersiniz siz. Ardından bu çarpıya tıklayarak çıkıyorsunuz. Bura otomatik kaydoluyor zaten. Şimdi Wider eklentimiz de var. Bunu da sizlere vermiş olduğum açıklamadaki linkten indiriyorsunuz. Aynı şekilde VST2X eklentisi yaparak kuruyorsunuz. Kurduktan hemen sonra burada eklenti ara birimini aç diyorsunuz aynı şekilde. Şimdi bu plugin ne işe yarıyor? Bundan bahsedeyim sizlere. Bu plugin sizin sesinizi arttırıyor arkadaşlar. Ben bunu %40 olarak kullanıyorum. Sizler tabi doğaçlama bir şekilde hani böyle daha iyi olur, şöyle daha iyi olur mu acaba gibisine test de deneyebilirsiniz. Benim mikrofonumda ben %40'dan memnunum. Daha iyi bir verim aldım. Sizler dilerseniz 30 yaparsınız, 50 yaparsınız. Çok fazla da arttırmanızı tavsiye etmiyorum. Belki mikrofon sesiniz iyidir, %10 yaparsınız. Ama bunu da kullanmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Bunu da yükledik. Burada herhangi yapmanız gereken başka bir şey yok arkadaşlar. Burayı da ayarladıktan hemen sonra çarpıyla çıkıyorsunuz. Ardından 3. pluginimiz olan Kotelnikov'u da aynı şekilde kuruyorsunuz. Artı VS2X eklentisi. Buradan seçiyorsunuz zaten.
ara birimi aç dedik. Şimdi burayı da dikkatli bir şekilde benim videomda ayarladığım gibi yapabilirsiniz. Yani videoyu durdurup başlatmanıza gerek yok. Dilerseniz şu an izlemiş olduğunuz videoyu 0.5 oynatma hızına alarak da benim uygulamış olduğum adımları bir yandan sizler uygulayarak videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi bu plugin'i de açtıktan hemen sonra sol taraftan başlıyoruz arkadaşlar. Slope kısmını 6 desibel olarak ayarlıyorsunuz. Hemen altındaki 100 Hz olarak kalıyor. Burası muhtemelen yine 100 olacaktır sizde de. Alt tarafındaki kısım diff %80 olmalı. Hemen biraz yukarıya geçtik. Threshold kısmını eksi 25 desibel olarak ayarlıyorsunuz. Yana geçiyorsunuz. Peak Rest kısmında burada sizde sayı olabilir. Burayı tıklayarak böyle yazı olarak büyük harflerle RMS yazıyorsunuz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Yani bura Hz'lidir sizde muhtemelen. Büyük harflerle RMS yapıp enter yapıyorsunuz. Ardından yanına geçtik. Soft knee kısmını 9 desibel ayarladık. Ratio kısmını 2 nokta üst üste 1 olarak ayarladık. Yani bunlara tıklayıp yazmanıza da gerek yok aslında. Burayı mouse'unuzun sol tuşuyla basık tutup aşağı yukarı yaparak ayarlayabiliyorsunuz. Onun da bilgisini vereyim. Aşağıda atak kısmı var. Burayı 8 ms olarak ayarlıyorsunuz. Yan tarafını da 250 ms olarak ayarlıyorsunuz. Ve burada bu şekilde işimiz bitti. Şurayla oynamanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Burayı bozmuyorsunuz arkadaşlar. Default kısmı da default olarak kalıyor. Şimdi buradan yana geçtik. Makeup kısmında 0 desibel olarak ayarlıyorsunuz. Yan tarafındaki Dry Misk'i de off olarak ayarlıyorsunuz. Bir aşağı indik. Out Gain kısmını da 3 desibel olarak bırakıyorsunuz. Ve herhangi başka bir şeyle oynamadan buradan da çıkıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi 3 tane pluginimizin de ayarlarını yaptık gürültü bastırmadan hemen sonra. Bir aşağı indik. Genişletici var burada. Bunu nasıl kuruyorsunuz? Artıya tıkladınız. Artık bundan sonraki 3 filtremizde OBS'in kendi filtresi aynı şekilde gürültü bastırma gibi. Genişleticiyi bu şekilde artıya tıklıyorsunuz. Burada genişletici var. Buna tıklıyorsunuz ve filtreyi OBS'te aktif etmiş oluyorsunuz. Ardından ben burayı oran olarak 3001 olarak kullanıyorum. Eşik eksi 26,5 desibel. Tepki süresini 1 ms olarak kullanıyorum. Bırakma süresi 250 ms. Çıkış kazancı 0 desibel. Ardından altındaki algılama kısmı da yine büyük harflerle RMS olarak kalıyor arkadaşlar. Burayı da bu şekilde ayarladıktan sonra kazanç kısmına geliyorsunuz. Artıya tıkladınız. Kazanca tıkladınız. Bunu aktif ettiniz. Ardından ben burayı 5 desibel olarak ayarladım. Şimdi kazançta bir nevi sizin mikrofon sesinize ekstra desibel veriyor arkadaşlar. Ben mikrofonumda 5 desibelin uygun olduğunu gördüm. Yani sizler dilerseniz bunu daha çok arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Dediğim gibi bazı ayarlar artık doğaçlama arkadaşlar. Deneme yanılma yöntemiyle yapıyorsunuz. Yani bu ayar benim mikrofonumda çok güzel ama sizin mikrofonunuzda biraz eksik kalabilir. Ya da çok fazla ses veriyor mikrofonunuz olabilir. Burayı kısarsanız sizin sesinizin desibeli düşer. Şu an duymuş olduğunuz gibi. Bunu arttırırsanız da sesiniz yükselir arkadaşlar. Bunu bu şekilde ayarladık. Ardından artıya tıkladık. Son olarak burada 3 band dengeleyiciyi seçiyoruz ve buraya geliyoruz. Ben burada herhangi bir ayar yapmadım. Yüksek ve düşüğü ellemedim. Fakat orta kısımda eksi 5 desibel olarak ayarladım. Sizler de bu şekilde ayarlıyorsunuz. Ve ardından bütün bu gözlerin açık olduğundan emin oluyorsunuz arkadaşlar. Gözler aktifken filtreleriniz çalışıyor demektir bu. Yani şunu şöyle de örneklendirebiliriz. Ben bunları kapatırsam mesela, hepsini kapattım. Şu an ses kalitemin ne kadar çok değiştiğini görüyorsunuz. Fakat sizler bu filtreleri uyguladığınızda ses kaliteniz böyle oluyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yani farklı araştırmalara girmenize hiç gerek yok. Hani başka videolar da izleyeyim. Acaba ses kalitemi daha çok iyileştirebilir miyim? İyileştiremezsin. Emin ol, çok araştırdım. Kendim mikrofonumu bu şekilde kullanıyorum. Boya M1 benim mikrofonum bu arada. Hani olur da bu mikrofonu almak isterseniz aşağıda size mikrofonumun modelini zaten açıklamaya yazarım aynı şekilde. Dilerseniz bu mikrofonu da alabilirsiniz. Bu ayarları yaptığınız takdirde söylemiş olduğum gibi siz 50 liralık 100 liralık mikrofonu da kullansanız mikrofonunuzdan maksimum verimi alacaksınız arkadaşlar. Şimdi bitti mi? Her şey buraya kadar mı? Hayır. Son kez sizlere bir şey daha göstereceğim. Burayı kapat diyorsunuz arkadaşlar. Ayarlarınız aktif bir şekilde yapılmış oluyor. Şöyle bakalım. Filtrelere girdik. Bütün gözlerimiz açık. Yani pluginlerimiz ve filtrelerimiz açık. Buradan çıkıyoruz. Buradan işimiz bitti. Şimdi tekrar mikrofonumuzun altındaki 3 noktaya tıkladık. Gelişmiş ses özellikleri dedik. Ardından burayı mic aux kısmını eksi 4 desibel olarak kullanmanızı öneriyorum sizlere. Nedir bu eksi 4 desibel? Şöyle sizlere anlatayım. Yani aslında burayla manuelde ayarlayabiliyorsunuz. Fakat oraya girerek de ayarlayabiliyorsunuz. Fark etmez. Eksi 4 desibeli aldığınız zaman mikrofonunuz elinden geldiğince kırmızı kısma ses gitmiyor arkadaşlar. Bu kırmızı kısım artık sesin bozulduğu nokta. Yani yavaş yavaş bozulacağı bir nokta. Ayarınızı bu şekilde ayarladığınızda eksi 4 desibelde bıraktığınızda şu anda zaten uygulamada görüyorsunuz. Şu an size video kaydı alırken
konuşmalarımı algılıyor uygulama. Sarı kısımdan kırmızı kısma gitmiyor sesim, farkındaysanız. Yani sizler de burada doğaçlama bir şekilde bunu daha çok azaltabilir. Ya da ben mikrofon kaliteme güveniyorum, benim sesim bozulmaz derseniz daha çok arttırabilirsiniz. Masaüstü sesimi de ben bu ayarda kullanıyorum. Mikrofon sesim daha önde olsun diye. Sizler de dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi yorumlarda geri dönüşlerinizi merak ediyorum. Yazın arkadaşlar. Herhangi yapamadığınız bir şey olursa sizlere elimden geldiği kadarıyla yardımcı olacağım. Bütün yorumları cevaplandıracağım. Çıkmadan önce de sizlerden tek ricam, eğer bu video birazcık olsun işinize yaradıysa bir like bırakırsanız, aynı zamanda bu tarz videolardan haberdar olmak ve bana destek olabilmek adına kanalımıza da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Medya Eğitim kanalını izlediğiniz için teşekkür eder. Sağlıklı günler dilerim.